Sizi necə təqdim etməyimi istəyərdiniz? Valla nasıl arzu ederseniz, yani iş adamı olarak, proje menajment olarak veya birçok markayı oluşturan olarak, yani nasıl arzu ederseniz. Təşəkkür edirəm. Turan Özbahçeci kim olub və indi kimdir? Ya şimdi yıllardır proje yapıyorum. 10 yıla yakındır Azerbaycan'dayım. Azerbaycan'da birçok proje yapma imkanım oldu. Allah'a şükürler olsun. Yani genelde benim yapmak istediklerim herkesin yapmayı çok arzulamadığı sıkıntılı ve süreçleri yönetmeyi çok seviyorum. Yani şu anda hayatımda da bazı projeler var ki böyle olmazlar var. Herkes tarafından kesinlikle bu olamaz, bunu başarmak mümkün değil dedikleri çok işler olur. Genelde onların üzerine çalışmayı çok seviyorum. Yani şu anda halihazırda zaten 20'ye yakın proje yönetiyorum. 5000'e yakın işçim var. Yani 8 ülkede çalışıyorum. Ama çok keyifli gidiyor. Her şey yolunda, her şey mükemmel. 5000'e yaxın işçiniz var dediniz. Onlarla yola getmək, idarə etmək, hər kəsi məmnun etmək. Hiçbir problem yaşamıyorum. Çünkü ben yani iyi bir komanda, iyi bir takımla çalışıyorum. İyi ortaklarım var. İş ortaklarım çok önemli. Yani siz bir yola çıktığınız zaman en önemli unsur o işi kiminle yapacağınıza karar vereceksiniz. Yani birlikte olacağınız insanın çok ciddi bir ehemmiyeti ve önemi var. Yani benim düsturlarım var. Yani çalışma modellerim ve stratejilerim var. Bugün tabii ki bu son 2 yılda yaptığım başarıların öyküsünde çok iyi bir timin ve çok iyi bir ortaklığın eseri var. O ortaklar olarak biz beraber karar veriyoruz. Kiminle çalışalım? Ya lahiye rehberleri kim olsun? Altyapıdaki takım liderleri kim olsun? Hangi liderlerle biz hangi projeleri gerçekleştirelim? Siz doğru yerde doğru insanı bulduğunuz zaman başarıları kaçınılmaz olur. Yani insan etkeni bence en önemli figürdür. Eğer siz bir projeye başladığınız zaman doğru insanla yola çıkmazsanız projeyi başarmanız imkansızdır. Yani birinci olmazsa olmaz projede kiminle yola çıkacağınızın kararı vermenizdir. Belə anladım ki, onda Turan Özbahçeci insanları yaxşı tanıya bilir. Aslında öyle dememek lazım. Çok aldandığım konu da var. Yani ben tanımaya çalışıyorum, şans vermeye çalışıyorum. Ama bazen projelerimizde de çalıştığım insanı tanımamış olabiliyorum. Ama burada çok zeki bir durumum ve konumum var. Ben projeye başlıyorum. Bu projeye bu insan mükemmel olur diyorum. Beraber yola çıkıyorum. 1 ay, 2 ay, 3 ay. Eğer dediğim istikamette işler yürümüyorsa o zaman gerekirse projeyi iptal etmiyorum, kişiyi değiştiriyorum. Yani bu benim için hızlı karar verme mekanizmasıdır. Ya ben bir defa ezber bozanım. Ya benim için mesela normal klasik hiçbir işi yapmam. Yani herkesin yapacağı mesela bir kafe açmak, bir restoran almak. Ya klasik yapılabilecek hiçbir işte yokum. Tamamen aldığım bütün projelerin temelinde ezber bozmak var. Yani eğer o projede bir enerji gerekmiyorsa, o proje hayatı içerisinde bir ilkler oluşturmayacaksa, bir başarı öyküsü yazmayacaksa o projeye kolay kolay girmem. Yani şu ana kadar yaptığımız bütün projeye konuşsak hepsinde bir hikaye var. Yani hepsinde bir hikayenin temelinde bir ezber bozmak var. Bütün hikayeleri anlatabilirim. Dedim hayalinizdeki süpermarketlerdeki hedefiniz ne? Eğer pazarda 1 numara olmak istiyorsanız konuşalım. Ve sene 2011 Araz marketleri kurdum. Ve kimse Araz marketlerin bugün pazarın 1 numarası olabileceği ihtimalini öngörmüyordu. Başka markalar vardı, başka yapı vardı ve süpermarketçilik zaten Azerbaycan'da gelişmemişti. İnsanların bütün alışveriş kültürü tamamen meyve terevezini alırdı. İşte pazarlardan, Nesimi pazarından, işte Keşle pazarından, işte ondan sonra birçok pazar alışkanlıkları vardı. Ama biz bunu değiştirdik. Bütün insanları süpermarketlere taşıdık 10 yıl içerisinde. Et alımı da aynı şekilde. Eğer eti insanlar kesip görmeseydi, asılmasaydı etler, hayvanlar kesilmese gözler önünde et alışkanlıkları yoktu. Marketten et alışkanlıkları. Ama bugün onu da değiştirdik. Onun gibi binlerce şeyi değiştirdik. 2011'den bugüne kadar. Yani Araz'ın temelinde 1 numara olma hayalim olmasaydı ben 3 yıl Araz'ın ortaklarından biri ve Araz'ın kurucusu olmazdım. Yani hikayenin temeli bu var. Port Pazar projesi. Port Pazar projesi bana geldiği zaman 1,5 yıl bağlı bir projeydi. Kapalıydı. Çalışmıyordu. Çok güzel bir alışveriş merkezi içerisinde, Port Bakü'nün içerisinde çok güzel bir yerde proje. Ama bunu açılmaya cesaret etmiyordu. Çalışamaz ihtimalleri göz önüne alınıyordu. Ama ben o gün VIP bir mağaza yaptım. Normal bir süpermarket açmadım. Yani Azerbaycan'ın üzerinde tamamen A+ müşteriye hitap edebilecek,
daha çok harici müşterilerin lezzet zevkine ve markalarına hitap edecek 40 ülkeden ürün getirerek onlara ürün sunabilecek bir pazarlama stratejisi yaptım. Orada da farklı bir ezber bozduk. Yani Araz'da siz Harda Araz oradaki söylemi yaparken, onu kurarken 2011-2014 senesi içerisinde Port Bakü'yü 2015'te açtığım zaman Port Bakü'nün altında Port Bazar mağazasını tamamen en iyi bir tane lokasyonda en iyi süpermarket modelini ama gurme tarzında koordine ettim. Ve böylelikle bütün Azerbaycan'da olmayan birçok markalar orada satma başarısı gösterdim. Bugün Araz yerinde duruyorsa 10 yıllık bir hikayede yine pazarın bir numarasıysa, bugün Port Bakü'nün altında Port Bazar duruyorsa pazarın şu ana gurme olarak ve VIP olarak hizmet etmeye devam ediyorsa bunun temelinde kurgulanmış bir tane sistem var. Yani sizin projeleriniz devamlı ve daimi olmalı. Ve siz geleceğe hükmeden markalar oluşturmanız lazım. Siz başka projeye geçtiğiniz zaman da o projelerin hayatta kalması lazım. Ve devam etmesi lazım. Mesela şu anda en son aldığım proje, çocuk bezi projesi. Bugün Azerbaycan niye yüzlerce konteyner çocuk bezini yurt dışından getirsin? Niye dolarını yurt dışına versin? Niye kendisi en iyi marka çocuk bezini üretmesin? Sebep ne? 4 yıl bağlı olan bir devletin elindeki bir çocuk bezi fabrikasını aldım. Ve bu markayla beraber orada en iyi markalı çocuk bezi üretimine başladık. Ve 6 ay satışa hiç bakmadık. Tamamen konsantremiz en iyi çocuk bezi üretmekti. Ve Miniboss markasını yarattık. Ve bu Miniboss markasıyla bugün şu anda Özbekistan'a ilk 2 konteyner, sonra 3 konteyner, dün de 2 konteyner daha mal sattık. Şu anda Özbekistan'da artık pazarında Azerbaycan markası ve brandi olan Miniboss birçok noktada satışta. Televizyonda, reklamda. Ama üzülerek söyleyeyim ki Azerbaycan'da biz henüz istediğimiz başarıyı elde edemedik. Bütün lokasyona sebep. Çünkü Azerbaycan insanının Azerbaycan markasına bir negatif bakışı var. Azerbaycan'da üretilmişse kalitesizdir. Kötüdür. Bu yanlış bir şey. Bu ezberi de bozmak lazım. Ve ben iddia ediyorum benim ürünüm her türlü markadan çok daha iyi. Testlere başladık. Kendi süpermarketlerimizde testlere başladık. Ve şu anda kendi süpermarketlerimizde satıcı bütün arkadaşlarımız birer tane annelere ürün veriyor. Diyor lütfen deneyin. Bedelsiz. Test edin. Aldığınız zaman memnun değilseniz gelin bedelini bizden geri alın. Ve böylelikle ne oldu? Büyük bir ezber daha bozmaya başladık. Miniboss markası bugünlerin markası olmayacak. Yarınların markası olacak. Size göre pul yoksa şöhret? Ya ben size bir şey söyleyeyim. Bana göre kariyer desem daha doğrudur. Ya benim için bakın işte yine Azerbaycan'da en büyük yaşadığım sıkıntı şeylerden tezat düştüğüm konulardan bir tanesi. Biraz önce size söyledim. Azerbaycan insanı Azerbaycan'da üretilen madde şeylere Made in Azerbaycan'a inanmıyor. Ben bunu kırmaya çalışıyorum. Aynı şey burada da geçer. Ben hiçbir projeye ilk başta parasını konuşmam. Ne kadar kazanacağıma bakmam. Projeyi büyütmeye ve projede büyüttükten sonra markalaştırmaya ondan sonra gelirine bakarım. Bakın Şuşa'da yaşadığımız ilk hadise. Biliyorsunuz Azerbaycan'da en büyük galebe oldu. Karabağ Muharebesi ve arkasından 44 günlük zaferden sonra Şuşa fethedildi. Bu fethi açıklandı. Ve biz Allah bize nasip etti Şuşa'da ilk ekmek fabrikasını açmak. Bu büyük bir gurur ve onurdur. Ya ben harici vatandaşım, Türk vatandaşıyım ama benim ilk başta savaştan sonra oraya gitmem, ekmek fabrikasını kurmam, oradaki askerlerimize ekmeği, sıcacık ekmeği, çöreği vermek benim için en büyük şerefti. Yani bazen ben projeye duygusal bakıyorum. Miniboss projesine de duygusal baktım. Arazi kurarken de ben ne kadar para kazanacağım ilk güne fikirleşmedim. Önce ben projenin doğruluğuna bakarım. Önce kariyerime bakarım. Bu proje Özbahçeci'ne yakışıyor mu diye bakarım. Eğer Özbahçeci markasını vuracağım bir proje ise, arkasında durabileceksem, çok ciddi insan kaynakları olacaksa, çok insana çörek verecekse, iyi bir marka ve iyi bir gelecek olacaksa, önce parayı fikirleşmem. Önce kariyeri fikirleşirim. Sonra para kendiliğinden gelir. Problem yoktur. Eğer siz iyi bir ürün yapıyorsanız, iyi bir marka yapıyorsanız, iyi bir iş yapıyorsanız paranın gelmemesi imkansız. Zaten kötüyse paranın gelme ihtimali yoktur. O nedenle önce kariyer. Aydındır. Turan Özbahçeci həmişə bu fikirdə olub. Yəni ən gənc dövrünüzdən düşünmüsünüz ki, sonra pul, para. Çocukluğumdan beri.
6,5 yaşından beri çalışıyorum. O kadar çok erkenden hayata atıldım. Ya babam o ilçemizde büyük bir toptancıydı, rahmetli babam. Ve ben size söyleyeyim, orada o toptancı olmasına bakmayarak ben dedemin yanında bakkal dükkanında çalışıyordum. İlkokul 1. sınıftaydım. 6,5 yaşım vardı yani. Ve ben orada çalışıyordum ve o gün harçlığımı alıyordum. Köşede sakız satıyordum, çikolata satıyordum. Dedem bir ay tatile gittiği zaman bakkalı kapatırdı. Ben bakkalın önüne tezgah açardım. Orada satardım. Demezdim benim babam buranın en büyük toptancısı. En büyük esnafı, en büyük biznesmeni demezdim. Kendi ayaklarımda dururdum. Kendi işimi yapardım. Ama hiçbir zaman ilk başta ben para kazanacağım diye bakmazdım. Önce işimi oturturdum. Ve sonra oturttuğum bütün işlerde ben kazancımın çok çok fazlasını kazandım. Kaybettim de. Yani eğer bir insan kaybetmiyorsa risk almıyor demektir. Risk almıyorsa başarmayacak demektir. Tabii ki bütün projelerimiz uğurlu olmaz. Bu sözsüz ki. Eğer korkuyorsanız, risk almak istemiyorsanız başarınız mümkün değil. Ben risk alan biriyim. Risk almayı severim. Ama riskin sonunda mutlaka riski aldığım için de başarmayı isteyelim. Onun için mutlaka önce para dememek lazım. Önce kariyer ve projenin doğruluğu demek lazım. Aydındır. Sizə görə insanda vacib olan 3 əsas xüsusiyyət. En önemli bir tanesi enerjisi olması lazım. İnancı olması lazım, kararlı olması lazım. Üşenme, erteleme, vazgeçme. Esas hadise budur. Bu 3 tane kariyer mutlaka olmazsa olmazdır. Üşenmeyecek, ertelemeyecek ve vazgeçmeyecek. Asla vazgeçen olmayacak. Bakın bir ezber bozduk. Yaklaşık 2 yıldır bütün insanlar Katar'la iş yapmak istiyor. Bana bir teklif geldi. Katar'da böyle bir çalışma içerisine girer misiniz? Bak 24 yaşında bir kızımızı gönderdim ben Doğa'ya. Kendim de gittim Doğa'ya. Bütün marketleri gezdim. Almira'yı gezdim, Lulu'yu gezdim, Carrefour'u gezdim, Monofix'i gezdim. 1,5-2 ay gibi kısa bir zaman olmasına bakmayarak toplam proje 4 aylık. Biz şu an 13. konteyner malımızı çıkardık. Ve bugün Doha'da Katar'ın süpermarketlerinde Azerbaycan markasıyla ve Azerbaycan bayrağıyla pomidor satılıyor. Alma satılıyor, nar satılıyor. Bu başarıdır. Sizin başarınız. Yani benim ekibimin başarısıdır. Ben tek başına değilim. Ya ben ekiple çalışıyorum. Ben maestroyum ekipte. Komuta verenim. Ben çalışan değilim ki. Ben koordine edenim. Aydındır. Dediniz ki danışıqlardan danışdıq. Məsəl üçün gedirsiniz başqa ölkələrə, orada görüşləriniz olur, danışıqlar, iş danışıqları və s. Maraqlıdır. Sizin görüşlərdə istifadə elədiyiniz 3 əsas manevra, söz manevrası nədir? Yani sohbet amaçlı gittiğim bütün analizlerde ve görüştüğüm sohbetler içerisinde ben bir defa doğru partneri arayanlardanım. Doğru partneri ararım. Yani kiminle görüşüyorsam onunla ne iş yapabileceğime bakarım. Her zaman herkeste farklı fırsatlar var. Her gezdiğim fabrikaya üşenmem. Giderim mesela fabrikaları gezerim, işletmeleri gezerim, pazarı gezerim, süpermarketleri gezerim. Halkın alışkanlıklarına bakarım. Mümkün mertebe ise halkın kullandığı araçlara binerim. Bu metroda olabilir, bu otobüste olabilir. Niye? Eğer siz o ülkeye gittiğinizde halkın içerisinde olmazsanız fırsatları anlayamazsınız. Fırsatları bulamazsınız. Uçaktan inin, 5 yıldızlı otele gidin. 2 tane toplantıya katılın. Sonra en lüks restorana gidin. Sonra uçağa binin, dönün. Siz o ülkeden bir şey çıkaramazsınız. Ama ilk başta yabancı bir ülkeye gittiğim zaman o ülkenin fırsatını koklarım. Yani herkesin bir kabiliyeti var. Biri çok güzel sesi vardır, müzik söyler. Herkesin güzel, biri çok iyi futbol oynayabilir. Benim kabiliyetim odur ki ben proje kokusunu alırım. O ülkede ne yapmak lazım olduğunu hissederim. En son Suudi Arabistan'dan geliyorum. Yani Riyad'da oldum, Cidde'de oldum, Mekke'de oldum. Mesela biz Cidde'ye arabayla, taksiyle gittik bir toplantı için. Dönerken hızlı treni kullandık. Yani hızlı trene baktım, 250 ile hızlı tren. 25 dakikada Cidde'den Mekke'ye geldik. Yani bunun o kültüre bakmak lazım. Nerede ne var? Çok güzel ürünleri var şu anda. O ürünler, mesela bir tane ürün getirdim şimdi numune. İnşallah şimdi fabrikamda kullanacağım. Ben biliyorum ki fabrikamdaki maliyetlerimi %80 aşağıya düşürecek o ürün. O ürünle ilgili maliyetimi. Yani demek istediğim konu sizin ne aradığınıza bakmak lazım. Neyi arıyorsanız diyor ya,
Arayan bulur Mevlasını da veya belasını da. Ben böyle bakıyorum. Başarısız insan yok. Aslında herkesin ayaklarına fırsatlar gelir. Sizin neye meraklı olduğunuz önemli. Veya neyi yapmak istediğiniz önemli. Koyduğunuz qadağalar, fiziki... Yani yapmamam gerekenler mi? Aha. Ya Allah'a şirk koşmamam lazım. Məsələn, elə bir şey varmı ki, deyirsiniz ki, mən bunu heç vaxt eləmərəm, əsla eləmərəm, eləyə bilmərəm. Olmaz yəni. Ya tabii ki hayat içerisinde koymuş olduğumuz kendimize göre kurallarımız var. Ben mümkün mertebe bunlara riayet etmek isterim. Ama yani ben bunu yapmam. Büyük konuşma, büyük lokma yut ama büyük konuşma. Bazen öyle bir zaman gelir ki ben bunu asla yapmam dediğin şeyleri yapabilirsin. Tamam mı? Bu benim için en önemli şey, inançlarım gereğini tersini yapmak istemem. Tamam mı? Bugüne kadar mesela kendi yaşıma göre mesela hiç sigara içmedim hayatımda. Hiç. Tadına da baxmamısınız. Tadına da bakmamış. Ya tadına belki bakmış olabilirim çocukken falan filan. Yani aklımda değil. İçki bir damla tatmamışım. Ben demiyorum ki sigara içem. Benim öyle bir eleştirim yok ki. Benim arkadaşlarım çoğu sigara içiyor. Yani demek istediğim konu disiplinliyim. Ahlaklıyım. Zamanıma dikkat ederim. Sağlığıma dikkat ederim. Nə zamandan bəri ibadət edirsiniz? Vallahi kendimi bildim bileli. Hatırladığımdan beri. İçki içməmək, siqaret çəkməmək, bunlar da onunla İnancımın gereğidir. əlaqəlidir. Tabii ki inancımın gereğidir. Qadın-kişi bərabərliyi indiki dövrdə, hal-hazırki zamanda nə dərəcədə realdır? Ümumiyyətlə realdırmı? Ya ben size bir şey söyleyeyim. Yani aslında çok başarılı kadınlar var. Çok başarılı kişiler var. Ya ben cinsiyet ayrımı bende yok. Ya benim için karşıdaki insanla çalışma düzeninde cinsiyet yok. Qadın-kişi bərabərliyinə aid daha bir sual. Bəs sizə görə nə üçün daha çox belə bir ifadələr işlənilir ki, qadın kimi gülmə, qadın kimi hərəkət eləmə? Bu sizcə daha çox aşağılayıcı bir... Saçma bir şey. Saçma bir şey. Yani ben onları şiddetle reddediyorum. Ya ben size bir şey söyleyeyim. Kadın aslında toplumdaki en önemli unsur. Ana ya. Bundan ötesi yok yani. Bunları eşitmək, sizdən eşitmək çox xoş oldu. Bəs siz öz xanımınıza bu qədər məşğul olduğunuz bir dönəmdə, səfərlərdə olursunuz, işləriniz çox olur, məlum məsələdir. Ailənizə, öz xanımınıza necə vaxt sərf edə bilirsiniz? Ya ben size bir şey söyleyeyim. Allah bin defa razı olsun. Yani ben eşimden çok razıyım. Eşim çok sabır gösteriyor. Yani bugün başarılarımın öyküsünde eşimin sabrı var. Yani çünkü ben evde çok kalamıyorum. Yani 10 yıla yakındır gurbet hayatı yaşıyorum. Yani bazen işte uçuşlarda İstanbul üzerinden uçuyorum. Yani bir gece, 2 gece ailemle vakit geçirmek durumunda kalıyorum. Yani eşimin bana bu desteği olmasa, bu sabrı olmazsa, yani ben başarılı olma ihtimalim olamaz. Tabii o vazifeyi üstlendi. Yani evi toparlamak, evi düzene sokmak, çocukları yetiştirmek. Ben de burada iş adamlığı vazifesini yaptım. Ve biz böyle birbirimizi bütünleştirdik. Tamamlayabildik. Ama seferler konusunda tabii ki onu çok mağdur ettiğim zamanlar oldu maalesef yani. Məlum məsələdir. Turan Özbahçeci'dən kimlər qorxur? Bence hiç kimse korkmaması lazım ya. Öyle bir korku ben hissetmiyorum. Yani belki de böyle bir şey var. Rakip olarak baktığınız zaman eğer bu projede yani ben kendim öyle hissetmiyorum da söylüyorlar sadece. Yani ben iyi bir takım lideri olduğumu düşünüyorum. Uyumlu bir adam olduğumu düşünüyorum. Asla vazgeçen olmadığımı düşünüyorum. Ya o nedenle bir insan çekinmelerinin sebebi yani benden korkma demeyeyim de çekinmelerinin sebebi enerjimden kaynaklanıyor olabilir. Ve inancım ve kararımdan kaynaklanıyor olabilir. Ama korktuğunu düşünmüyorum. Bəs siz nədən qorxursunuz? Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmuyorum. Turan Özbahçeci son dəfə nə vaxt ağlayıb? 2 gün önce. Tabii Mekke-i Mükerreme'deydik. Yani gerçekten cuma namazında, Arapça bilmiyorum ben aslında Arap'ım. Ama imam öyle bir hutbe okudu ki yani daha sonra arkadaşlardan biraz sohbet dinlemek mümkün oldu. Yani bu kadar etkilendiğim bir anı hatırlamıyorum. Yani. Turan Bey'in həyat fəlsəfəsi. Ya en önemli şey ezber bozmak dedim. Biraz önce de konuştuk. Yani ezber bozma konusunda ben çok ısrarlıyım. Yani gerçekten bunu yapabilir miyim? Ben ihtimal vermiyorum yapamam ama. Ama beni etkileyen unsurlar var. Arkadaşlarım diyor ki bu kadar da değil ya. Bu da olmaz ya. Bunu yapamazsın ya. 7/24'üm. Herkese cevap yazanım.
çok kolay ulaşılabilirim. Yani sosyal medyadan bir insan bana çok rahat ulaşabilir. Gözəl, çox gözəl. 8 ölkədə çalışırsınız. 8 ölkə ilə və ya 8 ölkədə çalışırsınız. 8 ölkədə çalışan Turan bəyin aylıq gəliri nə qədərdir? Onu ben söylemem çok abesle iştigal olur. Allah'a hamdolsun. Ya bir problemim yok yani. Siz yəni 20-30 yaşlarında və ya 30-40 yaş dönəmlərində və 40-50 yaş dönəmlərində o ərəfələrdə, o dönəmlərdə sizi ən çox nə düşündürürdü? İndi ən çox nə düşündürür? Ya aslında ilk zamanlarda tabii ki hiçbir zaman mesela hedef koymuyordum kendime. Yani mesela bu yıl bunu yapacağım, böyle olacak falan filan hedef koymuyordum. Bir de tecrübe meselesi vardı. 20'li 30'lu yaşlarda da birçok ezber bozan projeler yaptım tabii ki. İnanılmaz ezber bozan proje yaptım. Ben Bulgaristan'da işlerim vardı, Türkiye'de çalıştığım dönemde diğer işlerim vardı, ülke içerisinde işlerim vardı. O günün tecrübesizliği vardı. Yani iyi tim kuramamak. İyi time bu işi adapte edememek tecrübesizliği vardı. Ama bu tabii ki yıllar geçtikçe tecrübe ediniyorsunuz. Yani bugünkü tecrübemle tabii o günkü tecrübem arasında çok ciddi bir fark var. Araşdırdığım qədərilə və gördüyüm qədərilə bilirsiniz, sizi izləyənlərdənəm daha çox. Təcrübələrinizi paylaşırsınız. Təlim şəklində, treninqlər kimi bildiyim qədərilə. Sizcə doğrudan da biznesi öyrətmək olur? Yəni bu mümkündür? Aslında olur. Neden olur? Çünkü neden? Saklı bir şey yok. Bak benim bir özelliğim de var. Kendime ait bir özelliğim. Ben asla projelerimi gizleyen değilim. Hər şeydə danışıram. Sizin elə bir kitab, elə bir musiqi və elə bir kino var ki, düşünürsünüz ki, ömrünüzün sonuna kimi bunları izləyib, oxuyub və eşidə bilərsiniz? Yani tabii ki çok film izleyen değilim aslında. Yani çok kinoya zaman ayıran değilim. Yani son dönemlerde bu beni biraz etkilemişti. Söylemek lazımsa. Ha ileriki aşamalarda mesela kitapla da çok yani yoğun bir aram olduğunu söyleyemem. Yani vaktim de buna şey değil. Ama kendim mesela bir tane kitap yazmak istiyorum ileriki aşamalarda. Hayatta çıkarmış olduğum dersleri kitaba dönüştürmek istiyorum. Son olaraq, daha doğrusu bu son deyil, amma yəni axırıncı suallarımdan biri tam olaraq sual da deyil. Bir söz və bir cavab. Bir söz deyəcəm, bir sözlə də cavablamaq lazımdır. Tamam, buyurun. Eşq. Aşk. Olmazsa olmaz. Pul. İhtiyacı kadar. Siverek. Duygusal yani siverek doğduğum yer. Aydındır. Sonuncu sualım. Səssiz söz deyə bilərsiniz? Mesela sessiz söz derken Yəni səs etmədən, heç bir səs çıxartmadan söz demək. Nəsə bir kəlimə demək. yani ben en sevdiğim şey bir şey söylediğim zaman yapılan tebessümdür yani. Yani kelimesiz bir şey söylüyorsan benim tebessümümdür. Təbəssüm. Okey, çox sağ olun. Təşəkkür eləyirəm. Böyük təşəkkür eləyirəm dəvəti qəbul elədiyiniz üçün. Heç bir necə deyirlər, sərhəd qoymadınız suallarda və s. Böyük minnətdarlığımı bildirirəm. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizə uğurlar olsun. Ben de başarılar diliyorum. Çox sağ olun. Minnətdaram.